Tekrar merhaba sevgili dostlarım. Şimdi ne dedik? Navigation yapacağız dedik, yani navigatör. Bu ne işe yarıyor? Sayfalar arası gezintiye yarıyor. Şimdi biz bir navigatörleri bir inceleyelim. Expo Navigator diyorum. React Navigation tabii ki de. Pardon. Şimdi burada React Navigation Native'in yükleyeceğiz bunları tabii ki de. Şimdi burada neler var? Şöyle bir şey. Bir tane stack navigator var. Bu stack zaten her yerde kullanmak zorundayız. Sayfalar arası geçiş, stackler. Hani bulunduğu stack diyorlar yani. Ondan sonra bir de mesela bunları nasıl kullanabilirsin? Tab navigation var mesela. Bakın şu alttaki tablar. Drawer var. Soldan açılan. Tabii sağdan da açılıyor galiba. Bu var. Ondan sonra burada göstermemişler herhalde. Heh. Şu stack. Bakın bu stack her zaman bir hareket. Bakın geri kısmı var. Bunun ilerisi var. Bir de native stack demiş buna. Bunu burada kullanacağız yani. Burada başka bir ayrıyetten bir şey demiş mi? Dememiş. Evet, Yesura Handler. Drawer'a bakalım. Bakın. Böyle. Bottom tabs demiş. Material bottom tabs diyor. React Native'e Paper'a taşınmış. Pardon. Bu biraz daha değişiklik yapılabilir, şekillendirilebilir gibi şeyler. Bunlar. Material top tabs var bir de. Bu da WhatsApp'taki gibi düşünün. Sola sağa kaydırmalı olabiliyor. Bu da gayet güzel bir şey. Biz şeyden başlayacağız tabii. Normal stack'ten başlayacağız. Klasik navigation'dan. Başlayalım abi. Bir tane proje açalım hadi. cd.dir diyorum. Evet. mk demiyorum pardon. Şöyle template diyorum. Blank dedim. Adına da stack dedim. Yüklesin. Bitti. Kod diyorum şimdi. Gene aynı yere yaptım. Gene aynı şey yaptım ya. Ama ya. Yo, oldu galiba. cd stack dedim. Evet, böyleymiş. Tamam. Çok özür diliyorum. Açtım abi. Benim bir app.js'im var. Hadi gelin buraya React Native stack'i alalım. Şöyle yapalım. Buranın Native Wind, Tailwind gene kurmakla uğraşacağız. Biz eski projemizden devam edelim. Şimdi arkadaşlar text'imi siliyorum buradan. App.js'e geliyorum. Text'leri tabii siliyorum hata olmamak için. Kaydettim. Şimdi React Native Stack ne demiş? Expo'nun da var. Expo Router ama daha ben kullanmadım. Daha kolay diyorlar. İstediğini yapabilirsiniz. npm install demiş. CTRL öğrettim. Sonrasında geldim. Bunu yaptık. Şimdi ne diyor? Then you need to install and configure libraries and required stack navigator. Evet, bunun ihtiyacı olan library'ler var diyor. Onu yapalım. Mesela ne diyor? First install React Native Gesture Handler. Expo Manage projem varsa diyor. Bunu yapacaksın diyor. Şu alttaki Bear'ın React Native projesi biz kullanmıyoruz. Expo kullanıyoruz. Geldim, bunu yapıştırdım. Geçtim. Sonra diyor gel diyor iki dosya oluştur diyor. Birinin üstüne bunu yaz, birinin üstü boş bırak diyor web için. Biz web kullanmayacağımız için direkt ben bunu alıyorum buradan arkadaşım. Geliyorum. App.js'in ana dosyanın ilk entry file açılış dosyasına en üstüne, bakın üstünde hiçbir şey olmayacak başka, bunu koyuyorum. Ondan sonra opsiyonel olarak bunları yapabilirsin diyor UIKit style'ları. Hadi yapalım, belki ileride lazım olur. Bundan sonra bu projesine yürür. Kaçıncı söyleyişim ama. Söz geçmiyor önüme. Evet, bitti diyor. Geldim abi. Bunu yükledim, çok güzel yükleniyor. Şöyle oluşturabilirsin diyor. Oluşturalım hadi biz. Dosyalarımızı oluşturalım önce. Bir app'imiz var. Ben
Bir tane de şu screens'in altına folder diyorum bir tane. Burada lazım olur. Navigator diye bir klasör oluşturuyorum. Bunun altına da bir dosya oluşturuyorum. Navigator JS diyorum. Export const navigator eşittir böyle dedim abi. Burası tamam, zaten bunu kaydettim. Şurada tekstimi kaldıralım, bu hata verir. Artık yok çünkü böyle bir dosya. Ne olmuş? Bitmiş bu. Tamam, çok güzel. Nasıl kullanacağım diyor. Stack navigatör oluşturacaksın diyor. Hadi bunu elle yazalım mı? Kopyalayalım. Aldım bunu. Bizim navigatörün içine koydum. Şimdi ne yapalım? Mesela Todo app olabilir. Ürünler olabilir. Ürünler yapalım ya. Ya da Todo olsun ya. Ya da ürünler mi olsun? Acaba hangisi bilemedim. Bir tane home'umuz olacak tabii ki de. Home diyelim. Products diyorum. Yanına da Todo settings olsun öyle. Öyle bir şeyler yaptık. Şimdi screen'sim var ya benim. Şimdi benim bu asıl ana stack bu. Ana stack bu. 4 tane bölüm oluşturacağım ben bunun altına. Screens'in altına. Diyeceğim ki screens'te mesela home diyeceğim. Klasör yapıyorum ben. Ben klasörcüyüm abi. Products diyorum. Todos diyorum. Settings diyorum. Şimdi bunun altında ben home'den başlayayım. Home.js export const home return diyorum. Bir tane view dönsün. Ona da bir tane de içine de text diyorum. Ama almadık bunu yukarıdan. Aldım şimdi. Bunun adının home olduğunu söylüyorum. Sonra burayı kopyalıyorum. Bunu kaydettim. Products'ın içine products.js yazıyorum. Buna da product diyorum. Products diyorum. Buna da aynı şekilde products diyorum. Kaydettim. Settings'in altına yani settings.js diyorum. Settings dedim. Buna da settings dedim. Kaydettim. Todos altına da bir tane todos.js diyorum. Buna da todos dedim. Geldim buraya da todos dedim. Şimdi navigator'ın içine geldim. Home komponenti home olacak. Products Todos settings. Şimdi arkadaşım buraya iyi bak. Nasıl kullanacakmışız? Şimdi gesture handler için şöyle bir şey diyor. Ama şu an bu kullanmayacağımız için gerek yok herhalde ya. Evet, gerek yok. Doğru söylüyorsunuz. En dışa bunu sarmala gibi bir şeye ihtiyacımız var mı acaba? Genelde öyle isterler. Neyse bir deneyelim bakalım. Hata verecek mi, vermeyecek mi? Şimdi bu Navigator'ı biz app.js'in içinde çağırmamız lazım öncelikle. Geldim buraya, her şeyi kaldırdım. Scroll view'da olmasın, bu view olsun. Tamam, şurayı sildim. Şu da view. Bunu tabii daha ileride gesture handler root view olarak kullanabiliriz, bir şeyler yapabiliriz. Buraya gel diyorum, navigatörü çağır. Navigatörü şöyle bölü işareti koyuyorum. Kaydettim. npm start yapalım. Bu eski görselimizdi.
A'ya bastım Android'de açsın diye. Açtığını sanıyor. R'ye bastım. Yüklesin. Bakalım hata alacağız mı? Bundle işlemi tamam. Hata aldık tabii ki de. Stack doesn't exist diyor. Tabii kopyaladık ama pardon. Navigator'a geldim. Şu stack var ama bunu şöyle bir K'ye basıyorum. Bakın. Stack tanımadı. Şuradan kopyalayalım. Tabii şunları yapmadık. Şöyle bir şey. Hatta elle yazayım. Bu şeyin dışında yapacağız bunu. Fonksiyon. Stack var ama ney? Create stack navigator. Şimdi stack'in ne olduğunu düzeltti bize. Bir daha bir R çekelim o zaman bakalım. Evet çalıştı. Ama tabii niye gelmedi bilmiyorum. Home'un gelmesi lazımdı en azından. Çünkü default olarak en baştakini alır sen aksini belirtmedikçe. Şu an bunun çalışması lazım aslında. Niye çalışmadığını bilmiyoruz. Bir daha bir R'ye basayım. Evet şeyde bir şey var, bir sorun var. Emülatörde. Bak. Ctrl C diyorum. Bir daha npm start yapıyorum. Şunu da komple kapatayım her şeyi. Bekliyoruz. Evet geldi. A'ya basıyorum. Android'de aç diyorum. Açılsın. Hiçbir şey gelmedi gene. R yapıyorum. Android böyle işte. Açıldı hala bir şey yok. Peki şuna gesture handler root view dersem ne olur? Bir şey fark eder mi? Ama fark etmez ki ya. Bu niye açılmıyor? Zoom mu yapmış buna bu? Açıldı. Ben buraya bir tane text koyarsam ne olacak? Yani bir yerde bir hata yaptık herhalde de. Bak o çıktı. Çok acayip. Çok acayip. Geliyorum tekrardan navigatöre. Home'un çalışması lazım yani. Niye home çalışmıyor? Export const home. Her şey yolunda. Bana yazıklar olsun. Atlayabiliyoruz affedersiniz arkadaşlar. Return etmedik. Return et. Bu return edilecek şeyler bunlar. JavaScript elementleri. Kafayı yersin. Navigation container'la diyor sarmala beni diyor. Tamam. Navigation. Bak ne diyor? React Navigation'ı yükle diyor. Önce diyor.
Niye burada vermedi? Yani bunun olması lazım hayatımda. Şunları yükleyelim. Scripts gelsin. Bir de native yapmamız, yüklememiz lazım yani. Bak, navigation native var mı? Ne npm React Navigation native. Çıldırırsın. Şunu yükleyeceğiz. npm React Navigation native paketini. Navigation container. Geldim, kopyaladım bunu. Bunu da kopyaladım. Komple sarmalamış olduk. Hadi npm start yapalım. A'ya bastım. Android'de aç dedim. Dereye yaptım. Şöyle baştan başladım. Bazen bazı hatalar yapabiliyoruz. Çoğu zaman yapıyorum. Bakma. Evet. Şunda ihtiyacımız yok. Şunu da siliyorum ya. Sildim. Şu root bunları kaldır. Boşa yüklemesin. Settings. Settings'te bir hata var diyor. Yok, hata yok. Nerede navigatör? Settings. Bu o settings, bu settings değil işte. Yanlış settings almışız. Şunu indiriyorum aşağı bir dakika. Şu React Native'in settings'ini almış. Onu dikkat etmek lazım. Settings diyorum. React Native değil, alttaki. Bizim dosyalardaki. Geldi. Evet, home dedi. Ustam şimdi buradaki amaç şu. Birbiri arasında gezinti yapabilmek. Onu da yapalım. Şöyle yapalım. Hatta onu bir sonraki derste yapalım. Şimdilik görüşmek üzere.